NASA'nın Mars'a indirdiği son uzay aracı olan Perseverance büyük yankı yarattı. Peki bu görevin Mars'taki diğer görevlerden farkı ne? Ayrıca bu görevle bağlantılı olarak NASA Burdur'daki Saldağ Gölü ile de çok ilgili. Bu Mars görevi ve Saldağ Gölü insanlık açısından neden bu kadar önemli? Gelin cevaplara birlikte bakalım ve hazırsanız başlayalım. NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars'la birlikte dünya gündemine de büyük bir iniş yaptı. Aslında bundan önce de Mars'a gitmişliğimiz var. Üstelik Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin araçları da daha yeni Mars'a ulaştı. Fakat Perseverance görevini diğerlerinden ayrı kılan önemli durumlar var. İlk sebep dünya dışı hayatı arayan ilk görev olması. Perseverance, ki biz ona bilim dünyasındaki takma adıyla seslenelim, yani Percy, kabaca soruların en kocamanına cevap arıyor. Yani evrende yalnız mıyız? Cevap arıyor demek biraz iddialı oldu. Bu sorunun cevabı hakkında ipuçları bakınıyor diyelim. Bu noktada sahip olmamız gereken ilk kritik bilgi Percy'nin iniş rotası. Percy, Jezero isimli yaklaşık 50 kilometre çapında bir kratere iniş yaptı. Kayalıklar, uçurumlar ve kil kaplı deltalardan oluşan bu kraterin 3-4 milyar yıl önce su ile kaplı olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bir zamanlar Mars'ta hayat varsa Jezero civarında olması muhtemel. Bu arada merak edenler için Jezero, Boşnakça'da göl anlamına geliyor. Ve hatta Bosna Hersek'te Jezero adında bir kasaba olduğunu ve Mars'taki bu kraterin adının buradan geldiğini de bilgi olarak verelim. Percy'nin en önemli görevi bu bölgede yapacağı sondajlar sonucu çıkaracağı kaya örneklerini incelemek ve mikroskobik ölçekte de olsa hayatın kalıntılarını aramak. NASA 1970'lerdeki Viking görevleriyle Mars yüzeyinde canlı kanıtları aramıştı. Ancak Viking serisi araçların asıl görevi bu değildi. Percy, şimdiye kadar spesifik olarak dünya dışında hayatı araştırmak için yollanmış ilk araç. İkinci sebep Mars'tan Dünya'ya ilk kez toprak ve kaya örnekleri taşınacak olması. Tabii soru bu kadar büyük olunca 3 metre boyunda bile olsa Percy cevaplar için minik kalıyor. Bu sebeple Percy'nin toplayacağı örnekler genişçe araştırılmak üzere Dünya'ya getirilecek. Şimdiye dek Mars'tan bize ulaşan kaya örnekleri şans eseri önümüze düşenler, yani meteorlar. Percy, Mars yüzeyini kazarak tebeşir boyutunda 40 örnek kesit hazırlayacak ve bu kesitler Dünya'ya taşınacak. Üçüncü sebep başka bir gezegenden ilk kez roket fırlatılacak olması. Percy kazdığı 40 kesiti 3 kat paketleyip Mars yüzeyine bırakacak. 2026 veya 2028'de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı yani ESA işbirliği ile Mars Sample Return adlı program başlatılacak. İçinde bir gezgin ve mini roketin bulunduğu araç Mars'a inecek. Gezgin Percy'nin bıraktığı 40 örneği toplayacak. Mini roket Mars yüzeyinden havalanarak örneklerin bulunduğu basketbol topu büyüklüğündeki üniteyi Mars'ın yörüngesine bırakacak. Çok daha büyük bir roket bu üniteyi yakalayıp 2031'e kadar bize geri getirecek. Böylece ilk kez başka bir gezegenden roket fırlatmış olacağız. Dördüncü sebep Mars'ta yaşayabilir miyiz sorusuna cevap araması. Mars'ta koloni kurmaya aşırı hevesli olduğumuz bir dönemdeyiz. Percy, Mars atmosferinden solunabilir oksijen üretmeyi deneyecek. Mars atmosferinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıracak. Atmosfer hakkında bilinmeyenleri anlamamıza yardım ederek iniş kalkış yapmamızda bir problem çıkıp çıkmayacağına dair bilgiler edinecek. Beşinci sebep Mars atmosferinde ilk kez uçulacak olması. Percy'nin yanında götürdüğü bir de arkadaşı var. Ingenuity. Ingenuity yaklaşık 20 santim boyunda ve 1 kilo 800 gram ağırlığında bir drone ve yaklaşık 5 uçuş yapılması planlanıyor. Bu da onu dünya dışında bir gezegenin atmosferinde uçuracağımız ilk araç haline getiriyor. Mars'ın yer çekimi çok güçlü değil. Ancak atmosferi de bizim atmosferimizin %1 yoğunluğunda. Bu da pervaneli bir uçuşun ciddi bir mücadele haline gelmesine sebep oluyor. Eğer pervaneli uçuş gerçekleşirse ileride kurulabilecek koloni için ciddi bir nakliyat avantajı sağlayacak. Bilim insanlarına göre Mars'taki Jezero krateri bir zamanlar sular altındaydı. Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için araştırmacılara dünyadan bir örneklem gerekiyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Saldağ Gölü'nün Jezero krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.
Salda Gölü bu nedenle NASA mühendislerinin odağında. NASA Bilim Araştırmaları Direktörü Thomas Zurbach'ın Salda öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak. Dünya üzerinde böyle bir yere sahip olduğumuz için çok şanslıyız diyor. NASA'nın iniş yeri olarak Jezero kraterini seçmesindeki neden ise Salda Gölü'nün kraterdeki paleogöl ortamıyla mineralojik ve jeolojik bakımdan neredeyse mükemmel derecede uyum göstermesi. Salda Gölü bu özellikleriyle dünya üzerindeki bu tür alanların ilk sırasında yer alıyor. Bu benzerlik nedeniyle Salda Gölü hem Türkiye'nin kendi yapacağı uzay araştırmalarına hem de dünya çapında yapılacak uzay araştırmalarına yön verebilecek jeolojik yapıya sahip bir doğa harikası. Aslında Salda hem ülkemiz hem de insanlık için önemli bir şans ve bizim de bu şansı iyi değerlendirmemiz, Salda'ya çok iyi bakmamız gerekiyor. Umarım derlediğimiz bilgiler hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar bilimle kalın, takipte kalın.